Thiago Peters'tan Arda Güler yorumu. Jude Bellingham'ın inanılmaz Dünya Kupası performansı. Vinicius Junior'la sözleşme uzatılacak mı? Real Madrid'li oyunculardan açıklamalar, Dünya Kupası'ndan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Gündemimiz oldukça yoğun. Hemen haberlere başlıyorum. Sizler de video başlamadan like attıktan sonra abone olursanız çok sevinirim. Real Madrid'in Vinicius Junior ile olan sözleşme görüşmelerinden dolayı sabrı taşmış durumda. Oyuncuya son bir teklif daha yapılacak. Kabul etmemesi durumunda bu yaz satılma ihtimali bulunuyor. Haberi yapan Fabrizio Romano. Evet, şimdi de bununla ilgili haberler var. Sözleşme yenileme geliyor yazmışlar. Arkadaşlar bakalım diğer haberler nasıl? Real Madrid, Vinicius Junior ile olan sözleşme yenileme görüşmeleri için Temmuz ayının son günlerinde bir araya gelecek. Oyuncuyu herhangi bir anda satmayı düşünmediler. Ve bunun yerine sözleşme yenilemeye odaklanıyor. Real Madrid oyuncunun kalmasını istiyor. Sizce kalmalı mıdır arkadaşlar? Ve Vinicius Junior önümüzdeki sezon Real Madrid'in ikinci kaptanı olacak. Evet, kelebek yüzüm orada gülümsüyor yine. Tatlı çocuk. Real Madrid 48 saat içinde hazırlık kampı için Valdebebas'a dönecek arkadaşlar. Artık bu 48 saati de geçti. Pazartesi günü, yani yarın arkadaşlar Real Madrid kampa başlıyor. Arda da dönüyordur büyük ihtimalle. Fabrizio Romano, Jose Mourinho Real Madrid'in planlamasına tamamen dahil. Tüm transferler Mourinho tarafından onaylandı ve bazı durumlarda özel olarak onun tarafından istendi. Tchouaméni'nin yeni sözleşmesi. Tchouaméni ile sözleşme uzatıldı bu arada. Fede Valverde'nin kalması hepsi Mourinho tarafından istendi arkadaşlar. Mourinho eski kadroyu korumaya çalışıyor. Doğrulandı. Fede Valverde Real Madrid'den ayrılmıyor ve kalıyor. Karar Mourinho'dan. Valverde önümüzdeki sezondan itibaren ana kaptan olacak. Birinci kaptan Valverde, ikinci kaptan Vinicius Junior oluyor arkadaşlar. Ve Real Madrid Jose Mourinho'nun onayıyla Antonio Pintus'u Real Madrid'de tutmaya karar veriyor. Marca gazetesi haberi yapıyor. Pintus'un sert idmanları devam edecek. Onunla devam ediyorlarmış. Jose Mourinho kulübün birçok kararında söz sahibi ve görüş bildiriyor. Hatta bazı anlaşmaları doğrudan etkilemiş durumda. Genel strateji bu oyuncuların sözleşmesini uzatmasıyla alakalıydı arkadaşlar ve iki oyuncuyu bedavaya aldılar. Bernardo Silva ve Konate'yi, Dumfries'i 20 milyon euroya aldılar. Cucurea'da 60 milyon euro arkadaşlar. İki oyuncuyu bedavaya getirdiler. Real Madrid bir Dünya Kupası'nda oyuncuları en çok gol atan kulüp rekorunu kırdı, 19 gol arkadaşlar. Şuna rağmen İspanya milli takımına hiçbir Real Madrid oyuncunun seçilmemesine rağmen böyle bir rekor kırmış kulüp. Evet, Thiago Peters'ın şöyle kısa bir söylemi var. Bir soru cevap yapılıyor. Dünyadaki en iyi oyun görüşüne kim sahip diyor. Peters'ın cevabı Arda Güler diyor arkadaşlar. Çünkü en iyi sol ayaklı kim diye falan soruyor. Messi falan diyor orada. Bunu genelleme yaparak söylüyor. Arda Güler'i söylüyor. Arda Güler. Evet, Arda Güler diyor. Evet, Arda başka bir otele geçti arkadaşlar. Aslında benim tanıdığım kişinin oteline geçti. O da Ankara'ya gittiği için oraya da giremedik. Yani kader nasip olmuyor arkadaşlar. Vallahi üzüldüm ben de. Genç bir hayranının gününü güzelleştirmek, herkese imzayı verdi. Bizi görmüyor baba. Arda Güler'in Total 90 tişörtü. Severiz Total 90'ı. Orada otelden birkaç pozu var arkadaşlar. Büyük ihtimalle fotoğrafları da Duru çekmiştir. Biliyorsunuz onun en büyük fotoğrafçısı Duru. Arda Güler ailesiyle beraber Ümit abi, Serap abla, Arda Güler ve ablası arkadaşlar Antalya'da tatilleri devam ediyor. Belki de şu an yola çıkmış olabilir. İspanya'ya doğru gidiyor olabilir Arda ve ailesi. Arda yine bir hayranıyla arkadaşlar imzayı da atmış. Courtois, bir yıl boyunca Belçika maçları olmadan dinlenmek istiyorum. Sonra Euro elemelerinde ve 2028 Euro'da oynamak istiyorum. Belçika'nın buna razı olup olmayacağını bilmiyorum. Bir yıl müsaade istiyorum demiş Courtois. Antrenöre dayanabilir miyim diye 5-10 dakika daha oynamak istediğimi söyledim. Ama topa vuramadığım için beni kenara aldı. Bunlar kararlar ve her şeyden önce takım ön planda, üzgündüm diyor arkadaşlar. Ağlamıştı elendikten sonra. Real Madrid iyi oyuncular ve üst düzey bir teknik direktör transfer etti. Şimdi sıra bizde, cevap vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar siz de böyle bir merak içinde değil misiniz? Real Madrid'in yeni sezonu nasıl olacak? Mourinho Arda nasıl anlaşacak? Yeni transferler katkı yapabilecek mi? Bence çok inanılmaz transferler de olmadı bu arada. Zaten iki tanesinin sözleşmesi bitmişti. Takımları istemiyordu falan. O tarz oyuncuları aldılar. Bence şu ana kadar yapılan en iyi transfer Cucurella. Herhalde öyle gözüküyor. Bakacağız. Carreras geleceğe hazırım diyor arkadaşlar. Böyle bir paylaşım yapmış. Gelecek ne olacak onun için? Takımdan ayrılacak mı yoksa kalacak mı? Rodrigo'nun bu sezon Real Madrid'in
4 kaptanından birisi olması bekleniliyor. Aralık ayından itibaren Real Madrid'in kilit oyuncularından biri olacak Rodrigo diyorlar arkadaşlar. Çok zor. Yamal Fransa'dan korkmuyoruz. Korkmamaları gereken biri varsa o biziz. Çünkü onları daha önce eledik diyor. Hiçbir takım bizimle eşit seviyede oynamadı. Hepsi geride kalıyor ve bu yüzden daha zor diyor. Ya Yamal Dünya Kupası performansın yerlerde. Nasıl maçın adamı seçtiler seni son maçta onu da anlamıyorum. Çok garip bir şekilde ödülü o aldı. Biraz kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yeni bir Emre Mor olacak yoksa kendisi. Real Madrid'in takım arkadaşları Cucurella ve Courtois arkadaşlar tokalaşmıştı o maçtan sonra. İspanya Dallas'taki Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşacak. Cucurella yeni takım arkadaşı Mbappe'ye karşı oynayacak. Bakalım performansları nasıl olacak birbirlerine karşı. Real Madrid 2026-27 deplasman maç öncesi forması. Aklıma direkt Arda Turan'ın söylemi geliyor. Abi bu nasıl bir renk ya? Çok kötü, çok kötü bir forma. Jude Bellingham ve David Beckham bir aradaydı arkadaşlar. Abi Bellingham ne yapıyor ya? Sir David Beckham Jude Bellingham'ın golünü kutluyor. Real Madrid İngiltere bağlantısı. Bellingham Norveç İngiltere maçının oyuncusu seçiliyor. Gerçekten böyle bir performans da yok arkadaşlar. İnanılmaz bir futbol yok ama ben şunu gördüm. Gerçekten kaleciden dönecek olan topları Kane bile takip etmiyor. Bellingham direkt patlayıcı gücüyle böyle hızlı bir şekilde topa doğru gidiyor. O topun sanki döneceğini hissediyor. Golü koklayabiliyor bence Bellingham bak. Zabıta inanılmaz oynuyor arkadaşlar. Ben Zabıta Bellingham. Yayını beğen. Yoksa jopumun tadına bakarsın. Bu adamı gerçekten ya 6 numaraya koyun ya da gidin forvete koyun arkadaşlar. Gerçekten sahte 9'u bence iyi oynuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Orta sahada bence bu katkıları, bu verimleri sağlayamıyor. Pasif kalıyor Real Madrid'de söyleyeyim onu size. Ama İngiltere milli takımında çok başka oynuyor. Sezon boyunca izledik biz Bellingham'ı. Böyle bir oyun yoktu yani. Böyle bir katkı yoktu zaten. Sürekli bir ego çatışmaları. Bu milli takımda da var mı bilmiyorum ama sürekli kavga ediyorlar. Şimdi Real Madrid'de gruplaşma var. Bellingham'ın çetesi bilmem Mbappe'nin çetesi falan diye biliyorsunuz. Vini'nin çetesi. Pitarch, hayır Mourinho ile henüz konuşmadım. Finale odaklanmış durumdayım. Sonrasında neler olacağını göreceğiz diyor arkadaşlar. Bir tane daha açıklaması var. Orta saha rol modellerim mi? Kroos ve Modric diyor. İspanya'dan ise Iniesta, şimdi Bellingham'ı gerçekten çok beğeniyorum diyor. Yani az önce Arda'yı övmemiş olsaydı bayağı söylenecektim burada ama gerçekten orada Arda'ya da hakkını vermiş. Ama Arda Güler'i en iyi orta saha rol modelleri arasına koymamış tabii ki de. Koymasın. Bellingham da bu arada genç bir oyuncu arkadaşlar. Hani Arda genç diye belki ismini söylememiş diyor olabilirsiniz ama Bellingham da çok genç arkadaşlar. 23-24 yaşında, 23 yaşında. Fransız gazeteci Daniel Riolo, Mbappe Dünya Kupası'nı kazanırsa tarihin en büyük Fransız futbolcusu olacak diyor. Katılır mısınız? Yani Zidane'lar falan var bilmiyorum. Mbappe gelmiş geçmiş en iyi Fransız futbolcu olabilir mi sizce? Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıktı. Açılışta 2 gol attı, son 32'de galibiyet golünü attı. Brezilya'yı tek başına yıktı. İngiltere maçında olmadı. İlk turnuva performansı 5 maçta 7 gol, gerçekten alkışlıyoruz. Dahası muazzam bir sezon geçirdi. 65 maç, 58 gol, 11 asist. Henüz 25 yaşında. Kıracağı çok rekor var, kazanacağı çok şey var. Haaland. Ama İngiltere maçında da gerçekten yok oldu arkadaşlar. Yoktu yani, gerçekten yoktu. Norveç'in golü neydi abi ya? İnanılmaz bir gol attı oradan ya. 28 yıl sonra geldikleri Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eledikleri, İngiltere'ye kök söktürdükleri, gurur duyulası bir serüven yaşadılar. Onlara aklımızda kalacakları şekilde veda edelim. Kürek çekme sevinciyle biliyorsunuz turnuvaya renk kattı Norveç. İşte arkadaşlar bu turnuvada akılda kalmak böyle bir şey. Şimdi Bellingham'ın performansı ve herkesin onu övüyor olması. Çünkü burada oynuyorlar ve hala göz önündeler. Biz 3 maç sonunda yok olduk. Hatta ilk 2 maçı kaybettik ve elendik. Gruptan çıkamadık. Bu adamlar burada ve iyi de oynuyorlar. Arkadaşlar Bellingham, Mbappe, bak bu adamlar artık kabul görüyorlar bence. Haaland Dünya Kupası'nda böyle Viking. Haaland İngiltere'ye karşı... Abi inanılmaz. Çok benziyor bu arada. Jude Bellingham'dan açıklamalar var. Sadece biz kazanmadık, bütün ülke kazandı diyor. Tuchel iyi oynadığımızı mı söyledi? Ne var bunda? Belki bu şartlarda Charlotte, Haaland ve Odegaard'a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur. Norveç zor bir takım. Dünya Kupası zor bir yer. Her maçı iyi oynayarak, 1000 tane pas yaparak kazanamazsınız. Bazen savaşmanız gerekir. Bizim milli takımda olmayan buydu arkadaşlar. Burayı böyle lay lay lom zannetti bizim milli takım. Burası gerçekten zabıtaya, ben bu şeyde katılıyorum ya. Burada biraz savaşmak gerekiyor. Burada biraz yürekle oynamak gerekiyor. O da size bir şey değil mi? Gerçekten yürekle oynuyor lan.
Zabıta Jude Bellingham sarı kart cezalısıydım ve annem bütün hafta bana şunu söylüyordu. Sert fauller yapma, çok konuşma ve sakin kal demiş anne Bellingham. Haaland'dan açıklamalar var. Real Madrid ve İngiltere Bellingham'a sahip oldukları için şanslı. Herkes Bellingham'ı takımında ister, o dünyanın en iyi oyuncularından birisi diyor. İki eski takım arkadaşı zaten birbirlerini sürekli övüyorlar. Haaland, insanlar Bellingham'dan yeterince gol görmediğinde onu eleştiriyorlar. Ama o bir orta saha. Sahada her şeyi yapıyor. İleri çıkıp goller de atıyor. Muhteşem bir futbolcu. İngiltere ve Real Madrid ona sahip oldukları için çok şanslı diyor. Tuchel, Bellingham. Bu onun her maç yaptığı şey, o dünya klasında diyor. Anladınız mı arkadaşlar tehlikeyi? Tehlike ne biliyor musunuz? Arda Güler ve milli takımın kötü performanslarından sonra, elenmemizden sonra bu oyuncuların artık kendi kulüp takımlarında gözde olması. Yani Arda'yı ABD maçıyla hatırlıyor olabilirsiniz ama Bellingham'ı artık her maçla ilgili hatırlıyorsunuz. Adam yarı finale gitti ya. Ve Bellingham taşıdı bu arada takımı. Attığı gollerle, oynadığı oyunla demiyorum. Attığı gollerle taşıdı. Mesela Arda Güler Amerika maçının tamamını iyi oynadı. Arda oynadı aslında o maçta. Ama Bellingham bütün maçları iyi oynamadı ama takımı o taşıdı. Attığı gollerle taşıdı. Yani ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Bellingham Dünya Kupası'nda 6 maç 6 gol. La Liga'da 28 maçta 6 gol. Aynı gol sayısı 22 maç daha az. İki farklı Bellingham. Bundan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte Real Madrid'deki sorunu buradan anlayabilirsiniz. Vini de çok iyi oynadı. Mbappe de çok iyi oynuyor. Milli takımlarından bahsediyorum. Bellingham başka bir Bellingham burada. Ama bir araya geldikleri zaman bum patlıyor, olmuyor. Evet, Bellingham ve Haaland'ın garip selfie'leri abi, şunlara selfie çekmeyi öğretin ya. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı 2029 kışında Katar'da düzenlemeyi planlanıyor. Turnuvanın 48 takımla oynanması hedefleniyor arkadaşlar. Evet, kışın olacakmış Kulüpler Dünya Kupası. Evet, Szoboszlai'den bir açıklama var gerçekten. Niye hala Real Madrid'le falan ilgili açıklama yapıyorsun? Anlamadım. Kendimi Mbappe, Haaland, Yamal ve Vinicius Junior ile aynı kategoriye koymuyorum. Allah Allah, bak sen şuna. Çünkü henüz o seviyeye ulaşmadım. Örneğin Mbappe Dünya Kupası'nı kazandı. Real Madrid'de oynuyor. Ve o Mbappe diyor. Kardeşim hala yanlamaya devam ediyorsun ama almayacaklar seni ya. Fabrizio Romano haberi verdi. Son dakika Maldini yeni İtalya milli takım teknik direktörü olarak imzayı attı, işte geliyor. Guardiola biliyorsunuz milli takım çalıştırmak istiyordu. İtalya olabilir mi diyorduk. Valla şu Montella'yı kovun, gidin şu Guardiola'yı alın abi, bak olmuyor böyle. Bak oyuncuların kariyerleri de böyle riske giriyor. Kenan'ın, Arda'nın, tüm oyuncuların ya. Maldini altyapılar ve A takım dahil tüm yaş grupları için sorumlu oluyormuş arkadaşlar. Büyük bir yetki verilmiş Maldini'ye. Evet, Lionel Messi Portekizli hakem Pinheiro'yu azarladı. Abi Alvarez ne gol attı lan öyle, inanılmaz bir goldü ya. Böyle izliyordum, tek gözümle izliyordum. Golü görünce diğer gözüm de kalk ne yapıyorsun dedi, yine uyandı o gözde. Messi'den Portekizli hakeme bana karşı düzgün konuş. Bana saygısızlık etme, ben sana karşı saygılı konuşuyorum diyor. Evet, yani şu jest mimikleri başka bir hakeme yapsa ya da başkasına da yapsa yine kart görmeyebilirdi. Evet, İsviçre'nin kaptanı Xhaka, Embolo'ya çıkan kırmızı kart sonrası gülüyor. Aynı hareketi, kırmızı kartın aynı hareketini Messi de ilk maçta yapmıştı biliyorsunuz. Sarı kart dahi çıkmamıştı. Ya bunlar söylenmesi gereken şeyler arkadaşlar. Messi tarafından soyulduğunu yeni fark ettin. Böyle paylaşımlar geliyor arkadaşlar. Hep aynı surat ifadesi, hep aynı yüz ifadesi böyle arkadaşlar. Herkes şok oluyor. Messi İngiltere'ye karşı daha önce hiç oynamadım. Bu özel bir maç olacak. Hazırlıklarımızı yapacağız diyor. Nasıl bir hazırlık hakem? Alvarez'den açıklama var tabii arkadaşlar. Yaptığımız şeyler işin şakaları tabii ki de. Herkes bunu söylediği için onunla ilgili de şaka yapıyoruz. Alvarez ne diyor? Messi'nin Dünya Kupası'nı tekrar kazanmasını sağlamak için her şeyimizi vereceğiz. Her maç onun için bir savaş diyor. Abi ne gol attı bak, hala öveceğim ya. İnanılmaz bir goldü. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Onları da tebrik ederiz arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz. 15.000 abone olalım. Daha fazla destek vermek istiyorsanız bu kardeşinize katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.